Herkese merhaba. Güncellenmiş versiyonu ile ThetaBot tanıtım videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu videoda detaylı olarak ThetaBot nedir, nasıl kullanılır, hangi verileri sunuyoruz ve bu veriler ne anlama geliyor bunlardan bahsedeceğim. Her şeyi anlattığım tek bir video olsun istiyorum. O yüzden bu video biraz uzun olabilir. Altta zaman damgalarını işaretliyorum. İstediğiniz bölüme direkt atlayıp sadece o bölümü de izleyebilirsiniz. Şimdi ThetaBot nedirle başlayalım. ThetaBot kripto paralar için üretilmiş, gelişmiş bir analiz aracıdır. Ben aldım piyasa düştü ya da tam ben sattım piyasa yükselmeye başladı şeklindeki durumlarla eminim birçoğunuz karşılaşmıştır. Ya da işte piyasada genel anlamda olumlu bir hava varken büyük düşüşlerin gelmesi ya da üst üste böyle kötü haberler varken sonrasında piyasanın büyük rallilere başlamasına da şahit olmuşsunuzdur. İşte bu videoda bunun neden böyle olduğunu ve piyasanın bize gösterdiği ile arka planda gerçekte olan durumların arasındaki farkı ThetaBot kullanarak nasıl anlayabileceğinizi göreceksiniz. ThetaBot birçok veriyi barındıran, piyasaya dair çok farklı bakış açıları içeren 7 yıllık bir araştırma ve geliştirmenin sonucu ortaya çıkan bir yazılımdır. ThetaBot'ta bilinen alışılagelmiş teknik analiz yöntemlerini görmeyeceksiniz. Burada daha gelişmiş bir analiz aracı sunuyoruz. Burada sunulan veriler ve grafiklerle piyasada gerçekten ne oluyor, büyük oyuncular ya da market maker'lar ne yapıyor, ne düşünüyor bunu anlamaya başlayacaksınız. Çünkü ThetaBot aslında bu işi profesyonelce yapan ve bu işten gerçekten para kazananların bakış açılarını ve takip ettikleri verileri içeriyor. ThetaBot'u kullandıkça piyasaya bakış açınızın çok değişeceğinin garantisini verebilirim. Spot yatırımcı ya da trader olabilirsiniz. İki durumda da size oldukça fayda sağlayacaktır. Tabi buradaki anlatılanları daha iyi anlayabilmek için temel düzeyde bir piyasa bilginizin olması sizin için daha iyi olacaktır. ThetaBot test sürecinde daha önce bir tutorial serisi paylaşmıştım. O videoları da izleyebilirsiniz. Fakat tabi o videolardan beri bu geçen 2 aylık süreçte de ThetaBot'u güncelleyerek çok daha iyi hale getirdik. Ve bu video ile artık resmi olarak ThetaBot herkesin ulaşabileceği şekilde piyasaya çıkmış durumda. Ücretli üye olarak ThetaBot'u sınırsızca kullanabileceğiniz gibi tüm özelliklere günlük belirli bir sınırla ücretsiz olarak da erişebilirsiniz. Bundan daha detaylı olarak videonun ileriki kısımlarında bahsedeceğim. ThetaBot şimdilik sadece Telegram üzerinde çalışan bir uygulama. Bu sayede aslında hem bilgisayar hem telefon yani tüm platformlardan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben şu an Telegram'ın masaüstü uygulamasını kullanarak bu videoyu çekiyorum. Ama yakın zamanda web sitemizde sizlerle buluşacak. Son olarak şu genel uyarıyı da yapayım. ThetaBot size kripto para piyasaları ile ilgili veri sunar. Herhangi bir al-sat ya da yatırım tavsiyesi vermez. Yatırım kararlarınız kendi sorumluluğunuzdadır. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra başlayalım. Telegram'da arama kısmına www-ThetaBot yazarak ThetaBot'a ulaşabiliyorsunuz. Buradaki www kısmı önemli. Bazen sadece ThetaBot yazınca çıkmıyor. O yüzden böyle yazarsanız direkt ulaşabilirsiniz. Daha sonra botun sayfasına geldiğinizde start yazarak ya da direkt start butonu olur zaten. Start butonuna basarak botu çalıştırabilirsiniz. ThetaBot'ta şimdilik Binance ve Binance Futures borsalarındaki tüm USDT parite coinler bulunmaktadır. Coin listelerini şu şekilde gösterebilirim. Spot coins yazdığınız zaman Binance'deki spot coinleri bu şekilde görebilirsiniz. Bu coinlerin hepsinin verisi ThetaBot'ta mevcuttur. Yine benzer şekilde Futures Coins yazdığınızda yine Binance Futures üzerinde bulunan tüm coinleri bu şekilde görebilirsiniz. Binance'e ya da Binance Futures'a yeni bir coin eklendiği zaman sistem otomatik olarak onların verilerini çekmeye başlıyor ve grafiklerini ve çeşitli metriklerini üretmeye başlıyoruz. O yüzden ThetaBot'ta şu coin ne zaman eklenir gibi bir durum asla olmaz. Coin borsada listelendikten sonra direkt grafiklerini oluşturmaya başlayabilirsiniz. Tabi yeni listelendiği zaman yeterince veri olmayabiliyor. O yüzden ilk etapta küçük zaman dilimlerinden ancak inceleyebilirsiniz. Zamanla veriler geldikçe büyük zaman dilimdeki grafik ve metriklere de ulaşabilmek mümkün hale geliyor. Şimdi buradaki coinlere direkt tıklayarak o coinlerin verilerine ulaşabilirsiniz. Ya da bu ana menü üzerinden de ilerleyebiliriz.
Önce çizgi grafiklerden bahsedeceğim. Daha sonra heatmap'lerden bahsedeceğim. En sonda da bu metrikler kısmındaki coin sıralama tabloları, coinleri grafiklerle değil de daha özet verilerle incelediğimiz kısımdan bahsedeceğim. Şimdi line plot kısmına geliyorum. Burada 6 farklı çizgi grafik tipimiz var. Hani çizgi grafik diyorum ama içerisinde tabii ki çizgi grafikler, bar grafikleri, çeşitli farklı grafikler var. Bunların hepsini zaten bu videoda inceleyeceğiz şimdi. Şimdi foot plotlarla başlayacağım. Burada şöyle büyük bir zaman dilimi seçelim ve Bitcoin için incelemeye başlayalım. Şimdi tabii önce şöyle yapalım. Grafiği incelemeden önce buradaki menüye hızlıca bir bakalım. Aslında Tetabot kullanımı bence gayet basit. Bir iki defa böyle karıştırdıktan sonra çok çabuk adapte olabilirsiniz. Ama yine de çok hızlı bir şekilde anlatmak gerekirse şuradan mum aralıklarını seçebiliyorsunuz. Şuradan değiştirip farklı zaman dilimlerini de seçebilirsiniz. Burada 40 mum geri veya 5 mum geri gidebilirsiniz. Buna tabii ne kadar basarsanız o kadar geçmişe gidebilirsiniz. Şimdilik sistem 1000 mum geri gitmeye izin veriyor ama bunu ilerleyen süreçlerde arttırmayı düşünüyoruz. Geçmişe gitmişseniz buradan ileriye gidebiliyorsunuz. Draw deyince çizdiriyorsunuz. Burada komutlarınızı favoriye alabiliyorsunuz. Şurada bu grafiği oluşturmak için gerekli komut var. Tetabot'ta aslında komut kullanmadan her şeyi butonlarla halledebiliyorsunuz. Ancak bu işi tabii komutlarla da yapmak mümkün. Bu şekilde her grafik tipinin bir komut karşılığı var. Bu komutu favorinize ekleyerek o grafik tipini istediğiniz zaman aralığında, istediğiniz coin için olan versiyonuna çok hızlı bir şekilde erişmeniz de mümkün. Daha sonra coins kısmı var. Bunlar favori coinleriniz. Bunların verilerine çok daha hızlı bir şekilde böyle ulaşabiliyorsunuz. Bunları tamamen ayarlayabiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Buradan yine diğer çizgi grafiklere hızlı bir şekilde ulaşabilmek için bir menü var. Ana menüye dönme, klavyeyi kapatma ve grafiğine baktığınız coin'in diğer tüm grafikleri için coin menüye de buradan gidebilirsiniz. Dediğim gibi gayet basit bir arayüz var. Burada son olarak değinmediğim format var. Formata tıkladığınızda grafiğimiz mobil formata geçiyor. Bu şekilde cep telefonundan çok daha kolay bir şekilde grafiği inceleyebiliyorsunuz. Hatta üzerine tıklayıp büyütmeden bile inceleyebilmek mümkün oluyor. Ücretsiz sürümlerde sadece mobil formatı sizlere sunuyoruz. Geniş grafik formatı ücretli sürümde mevcut. Ben şu an bilgisayarda çalıştığım için yine geniş formata geçeceğim. Şimdi tıklayarak grafiği açıyorum. Footplotlar bir coin'in vadeli metriklerini gösterir. Yani vadeli piyasada oluşan, aslında spot tarafta olmayan bazı metriklerden bahsediyoruz. Open interest, price premium, funding rate gibi metrikler. Footplotlar açıkçası benim en çok kullandığım grafik tipi olduğunu söyleyebilirim. Sadece bunu kullanarak bile başarılı trade yapabilmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk bununla başlamak istiyorum. Bunu biraz detaylıca incelemek istiyorum. Grafiğe baktığımızda üst tarafta parite ismimiz, hangi borsa olduğu. Burada 3 günlük 90 tane mum olduğunu bize söylüyor. Totalde 9 aylık bir zaman aralığını kapsıyor bu grafik. Buradaki tarih de bu grafikteki son verinin tarihini bize veriyor. Yani geçmiş bir grafik oluşturduysanız o geçmiş grafikteki son verinin tarihi. Eğer anlık bir grafik oluşturduysanız zaten şu anın tarihini veriyor. Şimdi grafiği incelemeye başlayalım. Buradaki ilk grafiğimiz zaten hepinizin bildiği mum grafiği. O yüzden bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. İkinci grafiği inceleyelim. İkinci grafiğimiz Open Interest grafiği. Open Interest verisi açık pozisyon miktarını gösterir. Örneğin bir Bitcoin'lik long açtığınızda pozisyonunuzu kapatana kadar siz de bu Open Interest verisine dahil olmuş olursunuz. Buradaki renklerin tek anlamı Open Interest değişimi fiyat ile aynı yönlü mü yoksa ters yönlü mü bunu göstermek. Marker mavi ise fiyat ve Open Interest aynı yönde değişiyor. Yani ikisi de ya artıyor, ikisi de ya azalıyor şeklinde. Eğer marker kırmızı ise fiyat ile Open Interest ters yönlü değişiyor demektir. Yani biri artıyorken diğeri azalıyor şeklinde. İleri düzey analizlerde bu bilgi kullanılabiliyor. Şimdi Open Interest konusunu biraz detaylandırmak gerekirse Open Interest aslında nötr bir veridir. Yani tek başına herhangi bir yön belirtmez. Open Interest'in şu kadarı long, şu kadarı short diye bir durum da aslında yoktur. Bu çok sıkça yapılan bir hata olduğu için bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Örneğin burada 83.000 Bitcoin'lik açık
pozisyon varsa bunun 83.000'i long, 83.000'i de short'tur. Yani hacimsel olarak aslında long short dağılımı %50-%50'dir. Bu nokta biraz kafa karıştırabiliyor ama bu videonun sonunda diğer metrikleri de incelediğimizde büyük ölçüde bu konunun daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Yani şöyle tekrar özetleyeyim. Bir Bitcoin'lik bir long ile 1 Bitcoin'lik bir short eşleşince 1 Bitcoin'lik bir open interest artışı olmuş oluyor. Yani open interest artarken longlar artıyor ya da shortlar artıyor demek hacimsel anlamda pek mümkün değil. Bu noktayı önce bir netleştirmiş olalım. Hani o zaman belki diyeceksiniz ki long short oranları %60, %70, longlar daha fazla gibi çok fazla bu şekilde analiz yapanlar var. Fakat dediğim gibi hacim bazlı baktığınızda, açık pozisyon hacmi olarak baktığınızda long short oranı her zaman %50'dir. Ama account bazlı yani hesap bazlı ya da kişi bazlı diyelim, bu oran %60, %70 gibi değerler olabilir. Yani çok başka değerler de olabilir. Burada pozisyon açan insanların ya da hesapların %60'ı %70'i longda olabilir. Ama mesela örneğin %70 long oranı varsa burada şöyle de düşünebilirsiniz. %70'lik kitlenin açtığı long hacmiyle %30'luk kitlenin açtığı short hacmi birbirine eşit. Long short grafiklerinde hesap bazlı yüzdeleri daha detaylı olarak inceleyeceğiz ama burada açık pozisyon hacmi olarak incelemeye devam edelim. Footplot'taki metrikler hangi taraf daha yüksek riskli işlemler açıyor, ne tarafta daha çok likidite birikmiş, bunu anlamamız için bence harika çalışan bir grafik. Birazdan zaten bütün metrikleri inceleyince hak vereceksiniz. Şimdi aslında longlar çok fazla gibi bir şey duyduğunuzda burada longların ve shortların fazla olmasından ziyade hangi taraf daha çok likidite bırakarak işlem açıyor ya da hangi taraf daha yüksek riskli işlemler açıyor, bu kısım bizim için önemli. Tabi bu veriyi ayrıntılı olarak borsadan insider veri almadığınız sürece bilmeniz çok zor. Borsalar bu veriyi kimseye vermiyor ki vermemeli de zaten. Bu gerçekten hile gibi bir şey olur yani. Bu açıdan biz burada çeşitli metriklerle long veya shortlardaki risk oranlarını tahminlemeye çalışıyoruz. Şimdi tabii şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Longlar gerçekten shortlardan fazla olabilir mesela. Yani çok fazla insan long açmak istiyordur. Bunları karşılayabilecek short pozisyonlar da yoktur. Bu sefer ne olacak? Yine open interest'te longlar ve shortlar eşit mi olacak? Evet, open interest'te her zaman long hacmiyle short hacmi birbirine eşittir. Eğer açılan longlar shortlardan daha fazlaysa, shortlar longları karşılayamayacak kadar azsa ne oluyor? Bu sefer fiyat artıyor. Eğer spot tarafta çok fazla alım da yoksa vadeli taraftaki fiyat spottan sapma gösteriyor. Örneğin Bitcoin spot tarafta 60.000 dolarsa vadeli tarafta 60.100 dolara çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Fiyat aslında bir dengeleme mekanizması. Alıcılarla satıcılar her zaman eşittir. Biri alır, biri satar. Alıcılarla satıcılar arasında bir dengesizlik olduğu zaman zaten bu fiyata yansır. Eğer alıcılar fazlaysa fiyat yükselir, satıcılar fazlaysa fiyat düşer. Fiyatın bu dengeleme mekanizması sayesinde alıcı ve satıcı sayısı her zaman eşitlenir. Vadeli tarafta da bu böyledir. Longlar arttığı zaman eğer shortlar onları karşılayamıyorsa vadeli piyasadaki fiyat yükselir. Şimdi tam da fiyattaki bu sapmayı gösteren 3. verimizi incelemeye başlayalım. 3. grafiğimizde bir bar grafiği görüyorsunuz. Burada price premium dediğimiz vadeli taraftaki fiyatla endeks fiyatının oransal farkını gösteriyor. Şimdi endeks fiyatı şu oluyor. Hacmi yüksek bütün büyük borsalardaki fiyatların ağırlıklı ortalaması alınıyor ve bir Bitcoin fiyatı belirleniyor. İşte bu Bitcoin fiyatına endeks fiyatı diyoruz. Binance Futures'taki Bitcoin USDT fiyatıyla bu endeks fiyatı arasındaki farkı hesaplayıp bar grafiği haline getiriyoruz. Burada yeşil bölgelerde Binance Futures'taki fiyat endeks fiyatından daha yukarıda. Eğer buradaki barlar kırmızıysa Binance Futures'taki fiyat endeks fiyatından daha az diyebiliriz. Yani burada aslında longların ve shortların hangi bölgede ne kadar çok olduğunu görebilirsiniz. Yani burada olduğu gibi eğer longlar fazlaysa
buradaki barlar yeşil oluyor ve barların boyları uzuyor. Shortlar artıyorsa barlar kırmızı oluyor. Bu fiyat farkı bize long baskısının mı short baskısının mı daha fazla olduğunu çok güzel söylüyor. Burada aslında yaptığım tanım bir yerlerden tanıdık gelebilir. Burada hemen funding rate grafiğimize dikkat çekmek istiyorum. 4. grafiğimiz. Funding rate ile ilgili de aslında aynı tanım yapılır. Funding rate fiyat farkını eşitlemek için kurulan bir mekanizma. Hangi taraf daha baskınsa diğer tarafa bir ödeme yapıyor. Dolayısıyla longlar fazlaysa long pozisyon açanlar short pozisyon açanlara ödeme yaptığı için burada longların kapanmasına ve shortların açılmasına bir teşvik durumu oluyor. Bu sayede aslında vadeli piyasalarla spot piyasalardaki fiyat farkının kapanması sağlanmaya çalışılıyor. Şimdi funding rate ile price premium farkını aslında şöyle açıklayabilirim. Price premium verisi funding rate değişkenlerinden bir tanesi diyebilirim. Funding rate hesaplanırken tabii bizim hesapladığımızdan biraz daha farklı olarak order book'taki yoğunluklar da dikkate alınarak bir premium verisi çıkartılıyor. Aslında direkt funding rate'in formülünü göstererek size bunu anlatayım. Şimdi burası Binance'in kendi sitesinden alınma. Dileyenler daha ayrıntılı bilgi için buraya girip okuyabilirler. Funding rate üzerine zaten ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Çok daha detaylı bu veriyi anlattığım. Hem funding rate'i hem price premium'u çok daha detaylı anlatmak istiyorum. Şimdilik çok vakit kaybetmeden şöyle göstereyim. Funding rate formülü bu. Burada aslında benim dikkat çekmeye çalıştığım nokta şu kısım. Şimdi tam olarak şu cümlede aslında benim anlatmaya çalıştığım şeyi yazıyor. Interest rate %0.01 ise ki genelde o şekilde ayarlanıyor. Eğer vadeli fiyat ile endeks fiyatı arasındaki fark %-0.04 ile %0.06 arasındaysa funding rate her zaman %0.01 oluyor. Yani sabit oluyor. Bu da aslında fiyattaki bu küçük sapmaları yakalayamamamıza sebep oluyor. Funding rate'te bir de bir hareketli ortalama kullanılıyor. O da biraz tabii veriyi yumuşatıyor. Bu saydığım gibi durumlardan ötürü funding rate bazen bize tam olarak istediğimizi veremeyebiliyor. Bu açıdan price premium'u ben kendi adıma da çok kullanmayı tercih ediyorum. Ama hem price premium hem funding rate Tetabot'ta bu şekilde mevcut. Şöyle örnek vermek gerekirse mesela bu bölgede longlar fazlayken evet funding rate pozitif ama şu bölgede shortlar daha baskın, yani vadeli taraftaki fiyat endeks fiyata göre daha düşük seviyede, shortların büyük baskısı varken hala funding rate pozitif görünüyor. Şuradan sonra bir ufak negatife geçiyor ama sonra tekrar pozitife dönüyor. Dolayısıyla price premium verisiyle daha ayrıntılı olarak piyasada ne oluyor görebilmek mümkün hale geliyor. Funding rate'in fiyat premiumunun belli bir yüzde aralığında dalgalanmasını yok sayıyor olması belki bazı durumlarda avantaj sağlayabilir ama özellikle küçük zaman dilimlerinde işlem yapıyorsanız çok önemli bir bilgiyi kaybediyorsunuz demektir. Şimdi bir sonraki metriğimize geçmek istiyorum. Aggressive Traders Net Long Short verisi. Bunu güncellenmiş versiyonla birlikte kullanıma açıyoruz. Benim sihirli metrik diye adlandırdığım bir metrik aslında bu. Yani şöyle söyleyebilirim. Biz Tetabot'a koyduğumuz tüm verilerin çeşitli optimizasyonlarını yaparken uzun süreli backtestler yapıyoruz. Backtestlerini incelediğimde gerçekten başarısı ile bizi çok şaşırtan bir metrik oldu. Bu verinin hesaplanma algoritması tamamen bize ait. Bu algoritma üzerinde gerçekten çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Temel olarak burada yaptığımız şey yüksek riskle açılan ve yakında likidite bırakan long ve short pozisyonları tahminleyip bunların farkını almak. Bunu yaparken küçük zaman dilimlerinde open interest değişimleriyle hacimsel verileri kendi algoritmamızda işleyerek bunu oluşturuyoruz. Bu en son grafik de zaten bir üstteki verinin kümülatif toplam şekli. Bu metriğin aslında ne kadar iyi çalıştığını OIMAP'leri incelerken çok daha net bir şekilde göstereceğim. Ancak burada da kısaca incelemek gerekirse mesela şu bölgede longların artması sonucu bir düşüş, sonra shortların artması sonucu bir rally. Bu bölgede yine bakın longların artması sonucunda artık bir tepeye ulaşma durumu. Sonrasında shortlar artınca yukarı tepki, longlar artınca aşağı tepki veren bir fiyat görüyoruz. Şu an tabi mesela price premium verisi de zaman zaman benzer veriler gösteriyor diyebilirsiniz. Uzun vade grafiklerde belki bu düşünceye katılabilirim ama kısa vade grafiklerde de bu net long short verisi gerçekten çok başarılı. Bir yöne doğru long ya da short birikimi olması ve bununla birlikte fiyatın da o yöne doğru momentumunun azalması gibi durumlarda gerçekten çok başarılı
başarılı pozisyonlar açabilmek mümkün. Kısa vadede de oldukça başarılı çalışan bir metrik. Mesela Price Premium uzun vadede çok iyi çalışıyor kesinlikle. Kısa vadede de aslında güzel fikirler veriyor bize ama net long short verisi hem kısa vadede hem uzun vadede gerçekten müthiş çalışan bir metrik. Dediğim gibi OI map'lerde bunları iki boyutlu olarak inceleyeceğiz. Orada eminim hepiniz bu düşünceye katılacaksınız. Şimdi foot plotlar bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki grafik tipimize geçelim. Direkt line plot kısmından LS plotları bu şekilde seçiyorum. Yine 3 günlük aralıkta bunları inceleyelim. Tıklıyorum hemen. LS plotlar long short oranlarını gösteren grafiklerimizdir. Şöyle hemen ikinci grafikten başlayalım. Top long ratio Binance üzerinde açık pozisyonu olan en büyük %20'lik dilimin hesap bazlı, kişi bazlı long oranını gösterir. Yani şimdi hesap bazlı ya da kişi bazlı diyorum ama burada tabi bir kişinin birden fazla hesabı olabiliyor Binance'te. Hani bunu da dikkate almanız gerekir. Aslında hesap bazlı demek daha doğru. Global long ratio Binance üzerinde açık pozisyon olan tüm katılımcıların hesap sayısı bazlı long oranını gösterir. Burada bu iki grafiği aradaki renklerle kıyaslayabiliyoruz ama onu size daha küçük zaman aralığında göstereyim. Büyük zaman aralığında birbirine bu iki değer çok yakın olduğu için anlaşılmayabiliyor. Örneğin 15 dakikalık grafiği açalım. Şimdi 15 dakikalık grafiğe geçtim. Burada iki veri arasında bir renklendirme görüyorsunuz. Bu aradaki renk yeşil ise top traderların oranı globalden daha yüksek demektir. Eğer kırmızıysa bu durumda global traderların long oranı top traderlardan daha yüksek demektir. Burada aradaki renk koyulaştıkça iki çizgi arası mesafe artıyor demektir. Beyaza yaklaştıkça iki çizgi arasındaki mesafe azalıyor demektir. Bu şekilde görebilirsiniz. Burada bir de markerlar üzerinde siyah ve mavi noktalar görüyorsunuz. Bunlar da bu iki verinin birbirine göre ters hareket ettiği durumları gösteriyor. Yani bu iki veriden biri artıyor ve diğeri azalıyorsa markerları mavi ve siyah oluyor. Hangisi mavi ise o artan veri, hangisi siyah ise o azalan veri oluyor. Bu mavi ve siyah noktaların fazla olması büyük oyuncularla diğer tüm piyasa katılımcılarının piyasaya dair fikirlerinde birbirinden ayrıştığını bize gösteriyor. Şimdi üçüncü grafiğimize geçelim. Bu grafiğimizde top trader long position ratio yani yine %20'lik dilimde bulunan büyük oyuncuların long pozisyon oranlarını gösteriyor. Bu sefer hesap bazlı değil pozisyon bazlı bize gösteriyor. Yani açık pozisyonu olan %20'lik dilimdeki oyuncuların pozisyonlarının ne kadarı long onu gösteriyor. Bu örnekte %52 longmuş yani %48 de short diyebiliriz. Buradaki markerların turkuaz olması top traderların pozisyonları ile fiyatın aynı yönde olduğunu bize gösterir. Yani ikisi de ya artıyordur, ikisi de ya azalıyordur şeklinde. Eğer turuncu ise biri artıyorken biri azalıyordur. Örneğin fiyat azalıyorken top traderlarda long artıyordur. Ya da fiyat artıyorken top traderlarda short artıyordur gibi. Yani birbirine göre ters hareket ediyorlarsa fiyatla turuncu, aynı yönde hareket ediyorlarsa turkuaz olarak renklendiriyoruz. Burada aslında top traderların pozisyonlarıyla fiyatın ilişkisini daha net bir şekilde görebilmemizi sağlıyor. Bu top traderlarla ilgili şu uyarıyı da yapmam gerekiyor. Bunlar evet en fazla bakiyeye sahip %20'lik dilimdeki kullanıcılardır. Global traderlara göre yönü daha iyi tespit edebilmeleri de mümkün. Ancak sadece top traderlara göre işlem almak çok sağlıklı değil. Bununla ilgili birçok backtest de yaptık. Top traderların da ciddi anlamda terste kaldığı çok fazla durum var. Burada kendi fikir ve gözlemim olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle top traderlar ile global traderların zıt yönlü hareketler yapması ve bizim bu hareketleri yakalamamız çok önemli. Bunun dışında open interest verisi görece olarak düşükken top traderların hareketlerinin öneminin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Open interest'in görece yüksek olduğu durumlarda top traderların da terste kalabilme ihtimali yüksek oluyor. Çünkü bakiyesi çok yüksek olması bir trader'ın çok başarılı olduğu anlamına gelmiyor. Open interest'in yüksek olduğu durumlar çok fazla insanın pozisyon açtığı durumlar olduğundan bakiyesi yüksek olup da bir şekilde piyasada heyecanla pozisyon açan top trader'ların da terste kalma olasılığını göz önünde bulundurmak lazım.
O açıdan sadece bu verilerle trade etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum ama onay almak için kullanabileceğiniz gerçekten güçlü bir araç olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 4. grafiğe geçeceğim ama bunu bir önceki daha büyük zaman diliminde size göstermek istiyorum. Sola kaydırarak hemen bir önceki grafiğe döndüm. Top Trader Average Position Delta verisi aslında top traderların long pozisyon oranı ve top traderların hesap bazlı long oranı verisinden türetilen bir veri. Büyük traderların kişi başına düşen ortalama pozisyon miktarlarının farkını gösteriyor. Yani basitleştirmek gerekirse bu metrik yeşil ise top traderların içindeki longcuların kişi başına düşen pozisyon büyüklüğü shortçulara göre daha fazla demektir. Tam tersi durumda da yani pembeyken short büyüklükleri long büyüklüklerine göre daha fazla demektir. Grafik üzerinde incelersek mesela şu orta bölgede top traderlar short açtıkça ve büyüklüklerini arttırdıkça fiyatın bir düşüş yaşadığını gözlemleyebiliriz. Bu short baskısı azalınca fiyat biraz toparlanmış. Ancak burada short büyüklükleri yine longlara göre baskın hale geldikçe fiyatta düşüş devam etmiş. Bu verinin büyük zaman dilimlerinde iyi çalıştığını söylemek mümkün ama küçük zaman dilimlerinde de zaman zaman çok güzel fikir verebiliyor bize. Son grafiğimiz zaten Open Interest verisi bir önceki grafikte de vardı. Buradaki long short verilerini Open Interest ile karşılaştırmak istersek diye aynı grafikte yer alması açısından buraya da koyduk. Long short grafikleri bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki grafiğimize geçelim. Şimdi buradan yine line plot kısmından şöyle gidiyorduk. Aslında fuzz plotlar var sırada ama öncelikle wall plotları incelemek istiyorum. Çünkü wall plotları incelemek fuzz plotları daha kolay anlamamızı sağlayacak. Wall plot'a tıklıyorum. Aslında şöyle gene 3 günlük veriye geçelim isterseniz. Daha uzun zaman diliminde inceleyelim. Tekrar çizdiriyorum. Wall plotlar hem spot paritelerde hem de Binance Futures'taki vadeli paritelerde çalışabilen bir grafik. İncelediğimiz ilk iki grafik sadece vadeli piyasalarda çalışıyordu. Çünkü zaten vadeli metrikleri gösteriyordu veya long short oranlarını gösteriyordu. Ama burada hacimsel metrikleri inceliyoruz. Burada hem spot coinlerde de bunu inceleyebilirsiniz hem de vadeli tarafta da bunu inceleyebilirsiniz. Şöyle hemen ikinci grafikten başlayacağım. Buradaki ikinci grafiğimizi incelediğimizde bu barlar bildiğiniz hacmi gösteriyor. Normalde yeşil ve kırmızı olarak gösterimine alışmışsınızdır. Burada şu sol taraftaki renk skalasına göre ilgili zaman aralığında oluşan ortalama trade büyüklüğünün bilgisini veriyor bize. Renk kırmızıya yaklaştıkça bu bölgedeki ortalama trade büyüklüğünün yüksek, maviye yaklaştıkça ortalama trade büyüklüğünün azaldığını söyleyebiliriz. Ortalama trade büyüklüğünün artması büyük yatırımcıların piyasada olma olasılığını artıran bir durum. Bu şekilde büyük yatırımcıların hareketleriyle ilgili fikir sahibi olabiliriz. Aslında birazdan size map'leri göreceğiz. Orada büyük yatırımcıların piyasada olma olasılığının arttığı fiyat bölgelerini heatmap'ler şeklinde daha net ve güzel bir şekilde göreceğiz. O yüzden burayı şimdilik hızlı geçiyorum. Buradaki üçüncü grafik volüm delta grafiği. Volüm delta market alım emirleri ile market satım emirlerinin farkını gösterir. Borsada 4 tip emir ile alım satım yapabilirsiniz. Market alım, market satım, limit alım ve limit satım şeklinde. Her market alım emri aynı hacimde bir ya da birkaç limit satım emri ile eşleşir. Her market satım emri de benzer şekilde bir limit alımla eşleşir. Şimdi şöyle örnek bir order book ekrana getiriyorum. Burada fiyatın altında olan bu yeşil emirler limit alım emirleri. Fiyatın üstünde olan bu kırmızı emirler limit satış emirleri. Siz market alım emriyle bir alım yaptığınız zaman bu limit satış emirleriyle sizin emriniz eşleşerek olay gerçekleşir. Ya da market satış emriyle satış yaptığınızda buradaki limit alım emirleriyle eşleşerek işleminiz gerçekleşir. Market emirleri fiyatı değiştirebilen, fiyatı yönlendirebilen emirler olduğu için bizim için önemli. Örneğin buradaki senaryoda 10 Bitcoin'lik bir market alım emri yaptığınızı düşünelim. Buradaki en düşük fiyatta 10 Bitcoin'lik bir satış olmadığı için sizin 10 Bitcoin'inizin karşılanabilmesi için buradaki satışların hepsini almanız gerekiyor. Dolayısıyla fiyatı da yükseltmiş oluyorsunuz. Şimdi tekrar grafiğimize dönelim. Alım satım emirlerini artık anlamışızdır diye tahmin ediyorum. Burada volüm delta dediğimiz şey market alım emirleri ile market satım emirleri arasındaki fark. Burada ayrıca bir renklendirme işlemi de yapıyoruz. Buradaki renklendirme fiyat momentumunu gösteriyor. Örneğin burada bar renkleri turkuazdan koyu yeşile doğru kaymış. Burada market alım emirleri fazla olmasına rağmen artık
artık fiyatın momentumunun azaldığı bilgisini çıkartabiliriz. Buradaki son grafik kümülatif volüm delta ya da kümülatif hacim deltası. Bu bir önceki grafik olan volüm delta'nın kümülatif toplam hali. Aslında bu şekilde olayı daha net görüp daha net anlamlar çıkarmamızı sağlıyor. CVD ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Sağlıklı yükselen bir piyasada bir yükselen trend varken mesela CVD ile fiyatın beraber yükselmesi beklenir. Yine fiyat düşerken CVD ile fiyatın beraber düşmesi beklenir. Eğer CVD ile fiyat arasında bir uyumsuzluk oluşmaya başladıysa, yani örneğin fiyat artarken CVD düşüyorsa, burada trendin sonuna gelindiğine dair bize ipucu verebilir. Mesela buradaki grafik üzerinden örnekle gidelim. Örneğin bu iki bölgede, bu bölgelerde fiyat yükselirken CVD'nin fiyatı takip etmediğini, hatta bir miktar düşüyor olduğunu gözlemliyoruz. Bu da bize aslında bu yükselişlerin çok da sağlıklı bir yükseliş olmadığını bize gösterebiliyor. Şimdi fuzplotlara geçeceğim. Fuzplotlar Binance'teki herhangi bir paritenin vadeli taraftaki verilerle spot taraftaki verilerini doğrudan karşılaştırmaya yarayan bir grafik türüdür. Tetabot dışında bu şekilde doğrudan karşılaştırma yapılabilen bir veri sağlayıcı ben bugüne kadar görmedim açıkçası. Hani benim bilmediğim belki olabilir. Fuzplotlar, footplotlardan sonra trade yaparken benim en çok kullandığım grafik tipi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu ikinci grafikten başlayalım. Burada bir paritenin vadeli piyasadaki hacim deltasıyla spot taraftaki hacim deltasını doğrudan karşılaştırıyoruz. Bu grafik hesaplanırken iki tarafta da hem vadeli tarafta hem spot tarafta hacim deltalar hesaplanıyor. Daha sonra hacimsel bir normalizasyon işlemi yapıyoruz. Yaptığımız back testlerde market emirlerini oransal karşılaştırma yerine hacimsel normalizasyon yaparak karşılaştırmanın istediğimiz bilgiyi daha net ortaya çıkarma anlamında daha iyi olduğunu gördük. Bu sayede bu işlemlerden sonra iki piyasadaki hacim delta metriğini doğrudan karşılaştırabiliyoruz. Peki bu grafikten ne anlamamız gerekiyor? Market emirleri vol plotlarda da dediğimiz gibi aslında fiyatı oluşturan, fiyata yön veren emirlerdir. Burada öncelikle ilk gördüğümüz şey fiyatın spot taraftan mı yoksa vadeli taraftan mı hareket ettirildiğidir. Örneğin şu bölgede pembe barları görüyorsunuz. Bu aslında bize vadeli tarafın spot tarafa göre market sell emirlerinin daha fazla olduğunu gösterir. Yani başka bir deyişle spot taraf vadeli tarafa göre alım yönünde daha istekli demektir. Spot tarafın bu alım istekliliği sonucunda fiyatın 73-74 bin lira yolculuğunu görebiliyoruz. Burada vadeli tarafın da düşüncesinin daha çok short yönlü olması fiyatın yükselmesine adeta yakıt oluyor. Bu dönem tabi bildiğiniz gibi ETF'lerin piyasayı alevlediği bir dönem. Spot alım baskısı aslında ondan kaynaklanıyor. Bu pembe barların azalıp turkuaz barların arttığı şu dönemi incelediğimizde artık spot alımların oldukça azaldığını söyleyebiliriz. Vadeli tarafta artık spot'a göre daha fazla market alım baskısı var. Yani daha fazla long baskısı var diyebiliriz. Ama bu baskı fiyatı yukarı sürmeye yetmemiş. Fiyat 73-74 bin bandını bir türlü geçemediği, bir türlü yukarı sürülemediği için vadeli taraftaki market alım baskısı fiyatın altında ciddi bir likidite oluşmasına sebebiyet veriyor. Tabi buradaki verilerin özellikle open interest değişimleri ve dördüncü grafik olan vadeli spot hacim oranları metriği ile beraber incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Open interest artıyorken vadeli tarafın spot'a göre market emirlerinde bir yöne doğru artan yönelimi varsa ve fiyat da momentumu kaybetmişse fiyatın ters yönlü gitme olasılığı çok ciddi anlamda artıyor. Yine bu dördüncü grafikteki hacim oranlarını dikkate almak da çok önemli. Bakın pembe bölgede hacim oranı düşük. Çünkü spot hacim çok yüksek. Yoğun bir alım baskısı var. Ama bundan sonraki süreçte bu spot alım baskısı azalarak yerini vadelideki market alımlarına devrediyor. Ve vadeli taraftaki hacim de spot'a göre göreceli olarak artmaya başlıyor. Tabi vadeli tarafta market alım emirlerinin fazla olması her zaman fiyat düşecek anlamına gelmez. Burada olayın dinamiğini iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman fiyat hareketi vadeli tarafta başlatılıp spot alımın daha sonrasında gelip fiyatı yükselttiği rallilerde olabiliyor. Hatta bu grafiğin şu en başını incelerseniz buna benzer bir senaryonun olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ama tabi fiyata momentum kazandıramayan uzun süreli yeşil turkuaz barların genel
genel olarak riskli olduğunu söyleyebilmek mümkün. Çünkü dediğim gibi fiyatın altındaki yakın bölgelerde ciddi likidite oluşabiliyor ve en ufak bir aşağı harekette bu likiditelerden dolayı düşüş derinleşebiliyor. Buradaki dördüncü grafikteki renklerden de bahsedeyim. Buradaki bar renkleri sadece ayırt ediciliği kolaylaştırması açısından böyle yapıldı. Turuncu değerler ortalamanın yarım standart sapma altında kalan değerler, vadeli hacim oranının göreceli olarak düştüğü, spot hacim oranının arttığı yerler. Yeşil bölgelerdeki değerler ortalamanın yarım standart sapma kadar üzerinde olan, yani vadeli hacim oranının göreceli olarak arttığı durumlar. Gri değerler de tabii bu ikisi arasında kalan değerler. Buradaki 5. grafiğimiz price premium değeri. Aslında footplotlarda bunu incelemiştik. Ancak burada endeks fiyatı yerine Binance spot fiyatla Binance vadeli fiyatı karşılaştırıyoruz. Hesaplama şekli olarak da iki taraftaki tüm trade'lerde gerçekleşen ortalama fiyatlar kullanılarak karşılaştırma yapıyoruz. Footplotlarda bu konuyu zaten detaylı olarak incelemiştik. Buradaki en son grafik spot piyasa ile vadeli piyasanın CVD'lerini doğrudan karşılaştırdığımız bir grafik. Spot CVD verisinde hacimsel normalizasyon işlemi var. Bu veriyle de yine ikinci grafikte olduğu gibi vadeli ile spot piyasa arasındaki market emirlerinin farkını ve piyasayı hangi tarafın yönlendirdiği ile ilgili fikir sahibi olmak mümkün. Burada iki çizgi arasındaki renk LS plotlarda olduğu gibi çizgilerin birbirinden ne kadar uzaklaşıp yakınlaştığını gösteriyor. Aradaki renk yeşilse vadeli taraf daha yüksek, aradaki renk kırmızı ise spot taraf daha yüksek anlamına geliyor. Renk koyulaştıkça da iki çizgi arasındaki fark artıyor demektir. Yani bu iki değer arasındaki en ufak değişimi yakalayabilmemiz için bu şekilde bir renklendirme sistemi kullanıyoruz. Bu grafiklerimiz de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki grafiğimize geçelim. Complotlar. Complotlar iki coin'i USDT paritesinde doğrudan karşılaştırmamızı sağlayan grafiklerdir. Burada coins kısmını açtığımız zaman iki coin'i seçerek draw dediğimizde bunları direkt karşılaştırabileceğimiz gibi, örneğin araya nokta koyarak iki coin'i bu şekilde yazdığımızda direkt olarak complotları açabiliyoruz. Şimdi grafiğe tıklayarak incelemeye başlayalım. Şimdi complotlarda Tetabot'ta yer alan Tether paritesindeki her coin'i birbiriyle karşılaştırabilirsiniz. Ama tabi genelde tercih edilen bir coin'in performansını Bitcoin ya da belki Ethereum bazlı takip etmek oluyor. Ama özel olarak portföyünüzde örneğin bir değişiklik yapmak istiyorsanız iki coin'in performansını da birbirine göre inceleyebilirsiniz, kıyaslayabilirsiniz. Burada ilk grafikte iki coin'in fiyatını normalize ediyoruz ve ikisini de 100'den başlatıyoruz. Örneğin bu grafik 4 günlük. 4 gün içerisinde bu iki coin'in fiyatları birbirine göre nasıl hareket etmiş bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Aradaki renk yine kırmızıysa ikinci coin ilk coin'e göre daha iyi performans göstermiş demektir. Yeşil ise ilk sıradaki coin ikinciye göre daha iyi performans göstermiş demektir. Aradaki renk koyulaştıkça önceki grafiklerden de artık biliyorsunuz bu iki çizgi arasındaki mesafe artıyor demektir. Burada başlıkta son değerler gösteriliyor. Burada örneğin Arbitrum 4 gün önce fiyatı 100 olsaydı şu an yaklaşık 94 olacak demek. Yani %6'lık yaklaşık bir düşüş var anlamına geliyor. Bitcoin'deki bu düşüş Arbitrum'a göre çok daha az. Burada yine bu iki fiyat hareketinin korelasyonunu görebiliyorsunuz. İkinci grafiği izlediğimizde bu iki coin'in hacim oranlarını görebiliyoruz. İlk sıradaki coin'in hacmi ikinci sıradaki coin'in hacmine bölünerek hesaplanıyor. Bu renklendirmeden zaten bahsetmiştim. Bu üçüncü grafik Fussplotlardaki mantık kullanılarak iki coin'in hacim deltalarını doğrudan karşılaştırmanızı sağlıyor. Buradaki turkuaz barlar Arbitrum'un Bitcoin'e göre market alım baskısının daha fazla olduğu bölgeleri gösterirken pembe barlar da tam tersini gösterir. Hani bu grafiklerden başka ne anlamalıyız diye soracak olursanız şöyle bir örnek verebilirim belki. Örneğin bir coin'i Bitcoin ile kıyaslıyorsunuz. Spot piyasada kıyaslıyorsunuz. Burada turkuaz barların fazla olması o coin'de Bitcoin'e kıyasla daha fazla market alım baskısı olduğunu gösterir. Bu da o coin'de birilerinin mal topladığından şüphelenmek için gayet mantıklı bir sebep olabilir. Bu son grafiğe baktığımızda bu da aynı Fussplotlarda olduğu gibi iki coin'in CVD'sini karşılaştırabildiğimiz bir grafik. Fussplotlardaki mantığın aynısı, o yüzden çok detayına girmiyorum. Complotlar hem Binance Futures'ta hem de Binance tarafında çalışabiliyor. Şimdi kapatalım. Son olarak Coinbase grafiklerine bakıyoruz. Coinbase grafikleri diğer grafiklerden farklı olarak sadece Ethereum ve Bitcoin için çalışan grafiklerdir. Bu grafik Binance ve Binance Futures
borsalarındaki Bitcoin Tether paritesi ile Coinbase'deki Bitcoin dolar paritesinin fiyat ve hacim hareketlerini doğrudan karşılaştırmanıza olanak sağlıyor. Şöyle bir örnek görelim hemen. 3 gün diyorum Bitcoin olsun. Coinbase borsası daha çok kurumsal yatırımcıların alım satım yaptığı yer olduğundan piyasanın gidişatı ile ilgili bize çok önemli bilgiler veren bir borsa. Bu yüzden böyle olağan dışı durumları tespit etmek bize oldukça fayda sağlayabilir. Burada ilk grafikte Coinbase'in fiyatını görüyorsunuz. İkinci grafik Price Premium grafiği ama buradaki fiyat premiumu Coinbase ile Binance arasındaki oransal fiyat farkını gösteriyor. Bu fiyat farkı her mumdaki ortalama fiyatlar baz alınarak hesaplanıyor. Grafik 3 günlük olduğu için buradaki her bir değer 3 günlük ortalama fiyat farkına göre hesaplanıyor. Bu tabi son mumlarda bazen böyle fazla sapmalar olabiliyor. Son değerleri daha anlık görmek için 5 ya da 15 dakikalık grafiklere bakmak daha sağlıklı olabiliyor. Bu barların yeşil olması Coinbase'deki fiyatın Binance'ten daha yüksek olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde buradaki dördüncü grafik de Coinbase ile Binance Futures arasındaki fiyat farkını gösteriyor. Yine yeşil olduğu zaman Coinbase'deki fiyatın daha yüksek olduğunu, kırmızı olduğu zaman Coinbase'deki fiyatın daha düşük olduğunu bize söylüyor. Buradaki 3. ve 5. grafiklerde Coinbase'deki hacmin Binance Spot'la ve Binance Futures'la olan oranını gösteriyor. 3. grafik Binance Spot'la olan oranı, 5. grafik Coinbase'in Binance Futures'la olan ortalama hacim oranını bize gösteriyor. Yani burada Coinbase tarafında fiyatta büyük bir sapma varsa bunu hacim verileriyle destekleyerek de buradan çok güzel bilgiler çıkartabilmek mümkün. Şimdi çizgi grafiklerimiz sona erdi. Heatmap'lere geçiyorum. Heatmap'lere tıkladığımda 6 adet heatmap'imiz yani ısı haritamız var. Buradaki sıradan başlayalım. Linkmap'lerle başlayacağım. Şöyle direkt Bitcoin için açayım. Hemen tıklıyorum. Linkmap'ler son dönemde çok fazla paylaşılan ve popüler olan bir piyasa indikatörü. Tetabot Linkmap algoritmasında çeşitli ekleme ve düzenlemeler yapmış olsak da genel olarak piyasadaki Linkmap algoritmalarına benzer bir algoritma kullanıyoruz. Şimdi siz kaldıraçlı bir pozisyon açtığınızda pozisyonunuzun bir likidite fiyatı olur. Fiyat o seviyeye düşerse pozisyonunuz otomatik olarak kapanır. İşte likidasyon haritaları da açılan pozisyonların likide olma ya da stop olma olasılıklarının en yüksek olduğu bölgeleri tahminleyen algoritmalardır. Bu üstteki renk skalası dikkate alındığında sarı bölgeler likidasyonların birikme olasılığının en yüksek olduğu bölgelerdir. Likidite bölgeleri büyük yatırımcılar için iki şekilde kullanılabilir. Mesela fiyatın düşeceğini düşünen bir büyük yatırımcı yeterince short'a girememişse fiyatı büyük bir likidite olan bölgeye çekerek short pozisyonların otomatik kapanmasına neden olur. Ve bu alımları karşılayarak kendi pozisyonlarını açar ve fiyatı öyle düşürebilir. Örneğin şu bölgede bu dediğime benzer bir durum yaşanmış olabilir. Buradaki short pozisyonlar patlatılarak bu likidite alınır ve fiyat sonra buradan aşağı sürülebilir. Market maker'ların bu likidasyonları diğer bir kullanım şekli de fiyatı istediği yönde sürebilmek için bu likidasyonları yakıt amaçlı kullanmasıdır. Mesela burada örneğin market maker fiyatı düşürmek istediğinde fiyatı bu likidasyon bölgelerine doğru ittirerek sonrasında da bu bölgede patlayan long pozisyonların yakıt olarak kullanılmasıyla fiyat daha da aşağı ittirilebilir. Bildiğiniz gibi long pozisyonların likide olması demek, bu long pozisyonların satış yaptırılarak otomatik kapatılması anlamına geliyor. Bu da haliyle düşüş için bir yakıt görevi görüyor diyebiliriz. Şimdi likidasyon haritaları ile ilgili birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Likidasyon haritaları olasılıkları bize gösterir. Yani tam olarak gerçek veriyi vermez, bir tahminleme yapar. Piyasada gördüğünüz bütün likidasyon haritaları da aslında bu şekildedir. Çünkü likidasyonların tam olarak hesaplanabilmesi için borsa içindeki tüm pozisyonların bilgileri, stop noktaları vesaire bunların hepsinin bilinmesi gerekir. Bu verileri de borsa dışarı sızdırmadığı sürece borsadan başka bu bilgileri kimsenin bilme imkanı yok. Bu doğrultuda aslında şunu da söylemek istiyorum. Fiyat şu bölgeye gelirse şu kadar poz lik olacak gibi çeşitli analizler görüyor olabilirsiniz. Aslında likidasyon haritalarına bu şekilde bakmak çok da doğru sayılmayabilir. Çünkü bunu rakamsal olarak bilebilecek veriyi borsalar bizlere sağlamıyor. Sadece o bölgelerdeki pozisyonların lik ya da stop olma olasılığı diğer bölgelere göre daha fazla diyebiliriz. Yani likidasyon haritasıyla aslında sadece bunu söyleyebiliyoruz. Hangi zaman aralığında inceliyorsak o zaman aralığındaki verilerin likidasyon olasılık dağılımlarını bize gösteriyor. Yani kısacası rakamların çok bir önemi yok.
hangi zaman aralığında hangi bölgede likidasyon birikme olasılığı daha fazla, bunu bilmemiz bizim için yeterli. Likidasyon bölgeleri fiyatları kendine çekebilme özelliğine sahiptir. Aslında bir başka açıdan bakınca da market maker'ların büyük pozlara girip çıkabilmeleri için fiyatları bilinçli olarak o bölgelere çekmeleriyle de bu durum yaşanabilir. Ancak tabi fiyat her likidasyon bölgesine gidecek diye bir kural da kesinlikle yoktur. Yine büyük likidasyon bölgeleri destek direnç olarak da çalışabilir. Çünkü o bölgede büyük likidasyonlar olduğu tahminlendiği için fiyatın o yönde gitmesini istemeyen traderlar o likidasyon bölgesini savunmak isteyebilir. Bu şekilde de destek veya direnç olarak da çalışması mümkün. Son olarak bu üstte ağırlıklı long likidasyon oranını görüyorsunuz. Fiyata uzaklığına göre ağırlıklandırarak long ve short likidasyonlarını oranlayarak aslında bu oranı elde ediyoruz. Bu değer yüksekse fiyatın altında daha fazla likidasyon var demek. Düşükse fiyatın üstünde daha çok likidasyon var demektir. Bu tabi dediğim gibi likidasyonların fiyatı olan uzaklığına göre de hesaplanıyor. Son olarak burada bir price interval değeri var. Bu aslında her bir satırın kaç dolara karşılık geldiğini bize gösteren bir veri. Bütün heatmap'lerimizde aslında bu değer var. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bir sonraki heatmap'imize geçelim. Vol map'lere geçeceğim. Şöyle vol map'leri açıyorum. 30 dakika olsun spot piyasada Bitcoin için. Hemen incelemeye başlayalım. Vol map'ler yani hacim haritaları bir paritede oluşan hacmi hem zaman hem de fiyata göre iki boyutlu olarak incelememizi sağlayan ısı haritalarıdır. Fiyatın geçtiği her bölgede aslında bir hacim oluşur. Bu oluşan hacimlerin kümülatif olarak yatay eksen boyunca toplanması ile vol map'ler elde edilir. Vol map'ler hangi fiyat bölgesinde ne kadar hacim oluşmuş bunu bize gösterir. Hacmin yüksek olduğu fiyat seviyelerini arz ve talep bölgeleri olarak düşünebiliriz. Çünkü bu fiyat seviyeleri piyasa katılımcıları tarafından önemli bulunan ve en çok alım satım yapmayı tercih ettikleri fiyat seviyeleridir. Bu bölgeler destek direnç olarak çalışabildiği gibi fiyatın büyük hacim bölgelerinin altında ya da üstünde kalması piyasadaki alıcı ve satıcıların hangi tarafın daha güçlü ve baskın olduğunu doğru tespit etmek noktasında bize önemli bilgiler sunabilir. Bu sağ taraftaki bar grafiği fiyat bölgelerinde oluşan hacimlerin kümülatif toplamının son değerini bize gösteriyor. Barlar 4 farklı renk ile ayrılmış durumda. Bu renklerin amacı barlar arasındaki farkın daha net belli olması. Kırmızı ve pembe barlar en büyük hacim birikimlerinin olduğu önemli noktaları gösterir. Kırmızı barlar ortalamadan 2 standart sapma kadar yukarıda olan barları, pembe barlarda ortalamadan 1 standart sapma kadar yukarıda olan barları gösterir. Bir de tabi bunların dışında renge bakmaksızın görece olarak etrafındaki barlardan belirgin şekilde büyük olan barları da önemsiyorum. Örneğin şurada olduğu gibi. Özellikle destek direnç anlamında güzel çalışabiliyorlar. Grafikteki bu turuncu baloncuklar bu aralıkta oluşan en büyük hacim bölgelerini gösteriyor. Ortalamanın 0.7 standart sapma kadar üzerinde olan bölgeler kendi içlerinde yine büyüklüklerine göre baloncuklar halinde gösteriliyorlar. Mesela bu grafiği incelediğimizde şu bölgedeki hacim bölgesinden çok güzel alınan bir tepkiyi görebiliyorsunuz. Tetabot'un eski sürümü için hazırladığım tutorial'da Vol Map videosunda da çok güzel örnekler göstermiştim. Mesela şu bölgede çok büyük hacim varmış ve bu bölgenin kaybedilmesi sonucunda büyük bir düşüş geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Yine şu an büyük bir hacim bölgesinin altında kalmış durumdayız. Şimdi size map'lere geçeceğim. Size map'ler bir paritedeki ortalama işlem büyüklüklerini zaman ve fiyat ekseninde iki boyutlu olarak gösteren ısı haritalarıdır. Şekil olarak tabi vol map'lere oldukça benzerlik gösteriyor. Burada sadece baloncuk renkleri olarak turuncu yerine sarı kullanıyoruz. Bir de burada vol map'lerden farklı olarak kümülatif toplam değil, kümülatif olarak maksimum değer alıyoruz. Yani bir fiyat bölgesinde oluşmuş en büyük trade ortalamasını bize sunuyor bu grafik. Sağ taraftaki barlarda yine aynı şekilde son değerleri gösteriyor. Bunun dışında diğer yönlerden şekil itibariyle en azından vol map ile aynı diyebiliriz. Şimdi size map'lerde ortalama trade büyüklüklerini inceliyoruz. Ortalama trade büyüklüğü ya da ortalama işlem büyüklüğü bir bölgede oluşan toplam hacim değerinin o bölgedeki trade sayısına bölünmesiyle elde ediliyor. Yani burada piyasa katılımcılarının alım satım yaptığı ya da vadeli tarafta bakıyorsanız long short açtığı pozisyon büyüklüklerinin ortalamada ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Alım
Alım satımların büyük olduğu bölgelerin bizim için önemini ifade etmek gerekirse, trade ortalamasının büyük olduğu yerlerde olasılıksal olarak büyük oyuncuların piyasada aktif olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Örneğin bu grafiğe baktığımızda şu bölgede trade büyüklüklerinin oldukça arttığını görebiliyoruz. Ve fiyat buradan sekiyor, bir yükseliş yapıyor. Bu bölgede yine ortalama trade büyüklükleri artıyor. Fiyat tekrar bu ilk bölge seviyesine geldiği zaman burası bir destek olarak çalışıyor ve fiyat buradan sekiyor. Bakın burada fiyat yine ortalama trade büyüklüğünün yüksek olduğu bir yere kadar yükseliyor ve buradan da tepki alarak tekrar düşüş gerçekleşiyor. Şu bölgede fiyat tekrar bir tepki almaya çalışsa da fiyat artık bu bölgede tutulamıyor ve bu desteğin kırılmasıyla aslında çok daha büyük bir düşüş gerçekleşiyor. Wall map'ler ve size map'ler destek direnç anlamında ya da arz talep bölgeleri açısından gerçekten çok iyi çalışan araçlar. Ama tabi bunlarla vakit geçirdikçe büyük oyuncuların yaptığı hareketleri takip etme, onların düşüncelerini anlama noktasında farklı çıkarımlar da yapmayı zamanla öğrenmeye başlıyorsunuz. Bu açıdan aslında bize çok güzel bilgiler sunuyor. TetaBot'ta bu büyük oyuncuların hareketlerini inceleyerek çok güzel trade setupları çıkarmanız gayet mümkün. Yani şuralarda yine örnek olarak görebilirsiniz. Direnç olarak gayet iyi çalışmış ve sonrasında fiyat daha da aşağı çekilmiş. Şimdi bir sonraki grafiğimize geçelim. Bir sonraki grafiğimiz OI map'ler. OI map de diyebilirsiniz. Bu OI map'leri 3 günlükte ilk etapta göstermek istiyorum size. Şöyle tekrar çizdirelim. Şöyle açıyorum. Açıkçası benim en çok kullandığım ve en çok beğendiğim heatmap türü sanırım bu. OI map'lerde open interest değerinin en çok arttığı fiyat bölgelerinin ısı haritasını görüyorsunuz. Yine yatayda kümülatif toplam şeklinde hesaplanıyor. Open interest artışlarını dakika başına düşen artış olarak standartize ederek bu grafiği oluşturuyoruz. Renk siyahtan parlak sarıya gittikçe o bölgedeki open interest artışının artıyor olduğunu söylemek mümkün. Burada tabii open interest düşüşlerini göstermiyoruz. Sadece artışları gösteriyoruz. Bunun sebebi de yakın zamanda açılan pozisyonları ve open interest birikimlerini daha net gözlemleyebilmek. Bir bölgede ne kadar open interest artışı varsa o fiyatın alt ve üst bölgesinde o kadar fazla likidite oluşuyor. Bunları tespit edebilmek tabii bizim için oldukça önemli. Open interest verisi ve hacim verisi kullanarak aslında bir zaman aralığında ne kadar pozisyon açılmış, ne kadar pozisyon kapanmış bunu bilebilmek mümkün. Ancak kapanan bir pozisyonun nerede açıldığını bilme şansımız olmadığından open interest birikimlerini tespit edebilmek için düşük zaman dilimindeki artışları dikkate almak şu an için en makul çözüm olarak gözüküyor. Bu OI map'lerin güncellenmiş versiyonunda footplotlarda anlattığım agresif net long short delta datalarını da buraya baloncuklar şeklinde entegre ettik. Açık söylemek gerekirse bu veriyi iki boyutlu olarak görmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Birazdan örnek üzerinden gidince siz de bana hak vereceksiniz. Şimdi grafiği şuradan incelemeye başlayalım. Şimdi bu bölgede gördüğünüz üzere fiyat artarken net longların ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Sonrasında tabi altta biriken likidasyonlar sonucunda bir düşüş meydana geliyor. Bu düşüşten sonra artık piyasadaki algının biraz değiştiğini ve riskli shortların artmaya başladığını şu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bakın burada shortlar arttıktan sonra bunlar piyasanın yükselişine yakıt oluyor ve fiyat yükselmeye başlıyor. Fiyat burada yükselmesine rağmen bakın şu bölgede hala insanların çok riskli short pozisyonları açmaya devam ettiğini görüyorsunuz ve bu bölgedeki open interest artışına da dikkat edin. Fiyatın az zaman geçirdiği bir bölge olmasına rağmen ciddi anlamda bir open interest artışı görebilmek mümkün. Burada açılan shortların yakıt olarak kullanılmasıyla fiyat yaklaşık 20 bin dolarlık bir yükseliş yapıyor ve 73-74 bin civarına kadar yükseliş devam ediyor. Bu yükselişte tabi yavaş yavaş artık piyasa algısı değişmeye başlıyor ve şu bölgede bakın longların ciddi anlamda arttığını görebiliyorsunuz. Longlar belli seviyede biriktikten sonra bir düşüş meydana geliyor. Düşüşte yine şu bölgede incelerseniz piyasa algısı yine değişiyor. İnsanlar daha riskli short pozisyonları açmaya başlıyorlar. Bunu gören market maker fiyatı tekrar yükseltiyor. Fiyat bu bölgeye geliyor. Bu bölgede gördüğünüz üzere longlar yine artıyor.
İnsanlar diyor ki evet tamam artık fiyat yeni ATH yapacak. 80, 90, 100'e doğru gideceğiz. Haliyle bunu kaçırmak istemeyenler yüksek riskli long pozisyonları açmaya başlıyorlar. Fakat market maker tekrar fiyatı aşağı doğru ittirmeye başlıyor. Bakın büyük bir düşüş gerçekleşiyor. Bu bölgede gördüğünüz üzere yine yüksek riskli short pozisyonları artmaya başlayınca piyasa yeniden yükseliyor. Ve şu bölgeye geliyoruz. Bu bölgede tabi gördüğünüz üzere biraz longlar ve shortlar birbirine denk gibi. Hatta biraz shortlar daha fazla gibi. Buraya kadar aslında çok güzel çalıştığını söylemek mümkün. Aslında bundan sonra da çok güzel çalışıyor. Bunu daha yakından bakarak size göstereceğim. Ama bu grafiği kapatmadan şöyle genel olarak tekrar bir bakmanızı istiyorum. Gerçekten piyasada genel algı neyse, ne tarafa doğru yüksek riskli pozisyonlar açılıyorsa piyasa onları her zaman patlatıyor. Yani neredeyse istisnasız burada bunu görebiliyoruz. Şimdi şu bölgeyi daha yakından size göstermek istiyorum. O yüzden 12 saatlik grafiği açacağım. 12 saate geliyorum. Evet 12 saatlik grafiği açtım. Şu bölge işte az önceki tam olarak yönü net göremediğimiz bölge. Daha yakından incelediğinizde aslında burada da yönün çok net olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bakın şu bölgedeki short yoğunluğuyla birlikte bir yükseliş başlıyor. Hatta şu bölgede hala shortlar devam ediyor ve bu yükselişe yakıt oluyor. Şurada bir ufak geri çekilme olsa da yükseliş şuraya kadar devam ediyor. Bakın bu yükseliş sonunda longlar burada artmaya başlıyor ve fiyat geri çekildikçe aslında şu bölgede longların daha da arttığını söylemek mümkün. Bu bölgede tabi ufak bir denge hali olsa da burada açılan shortlar çok ivmeli bir şekilde fiyatı düşürdüğü için fiyat şu bölgeye kadar geriliyor. Burayı önemli bir bölge gören longcular burada yine longlamaya başlayınca fiyat artık bundan sonra çok ivmeli bir şekilde düşmeye başlıyor. Bu düşüş sonrasında da yine görebileceğiniz üzere burada yüksek riskli shortçular arttığı için fiyat yine yukarı doğru bir hareket yapmaya başlıyor. Yani burada emin olamadığınız noktalara aslında daha yakından bakınca piyasayla ilgili çok daha net bir fikriniz oluyor. Gerçekten piyasa algısını net yakalayabilmek için yüksek riskli pozisyonların hangi tarafta daha fazla olduğunu anlamak için bu agresif net long short metriği gerçekten bence inanılmaz bir araç. Şimdi OIMAP'lerle ilgili söylemeyi unuttuğum bir nokta daha var. Ondan da bahsedip bir sonraki grafiğe geçeceğim. Burada baloncukların renklerinin ve boyutlarının değiştiğini görüyorsunuz. Baloncuk boyutları o bölgedeki open interest artışlarını gösteriyor. Yani baloncuk ne kadar büyükse o bölgede o kadar büyük open interest artışı var demektir. Baloncukların renkleri de net long short'un büyüklüğünü gösteriyor. Yani baloncuklar koyu yeşilse o bölgedeki net long verisi görece olarak daha yüksek. Kırmızı baloncuklarda da baloncuk rengi ne kadar koyuysa o bölgedeki net short verisi görece olarak daha yüksek demektir. Yani aslında büyüklükleri de rengi de bizim için önemli. Ama zaten hani genel anlamda düşündüğünüzde birikim bölgelerini tespit etmeye çalışıyoruz. Örneğin mesela şu bölgede longlar açılıyor ama fiyat bir türlü yukarı ittirilemiyor. Böyle bir senaryo gördüğünüzde özellikle burası bir direnç bölgesi ise shortlamak mantıklı bir seçenek olarak görülebilir. Ya da burada shortlar açılıyor ama shortlar açılır açılmaz fiyatı çok güzel bir şekilde momentumlu düşürebiliyorlar. Haliyle bu yüksek riskli shortların likidasyonu çok daha yukarıda kaldığı için fiyatın onları patlatabilmesi için oldukça yükselmesi lazım. Fakat fiyat buraya düştükten sonra longlar arttığı için buna rağmen fiyatın yukarı doğru hiçbir hareketini de gözlemleyemediğimiz için güçsüz bir fiyat gördüğümüz için burada market maker fiyatı düşürerek şu bölgelerde açılan longları patlatarak momentumu yüksek bir düşüş oluşturuyorlar diyebiliriz. Yine bu open interest artışının yüksek olduğu yerler destek direnç olarak da çalışabiliyor. Yani bu şekilde de kullanım mümkün. OIMAP'ler gerçekten bize o kadar çok bilgi sunuyor ki yine sadece bunu kullanarak da trade edebilmenin mümkün olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Şimdi bir sonraki grafiğe geçelim. Bir sonraki grafiğimiz SR map'ler ya da SR map'ler. Bu grafikler piyasadaki klasik ilk öğrendiğimiz destek direnç mantığına çok benzer bir veri sunuyor bize. Burada sadece destek direncin gücünü daha net anlayabilmek için bazı eklemeler yapıyoruz. Bir bölgeden fiyatın o bölgeyi kaybetmeden aldığı tepki ve bu tepkiyi alırkenki oluşan hacmi dikkate alarak
destek direnç noktalarını belirliyoruz. Renk beyaza yaklaştıkça o destek direnç noktasının gücü daha fazla anlamına geliyor. Burada ayrıca bu hesaplamalar küçük zaman dilimlerinde hesaplanarak yapıldığı için büyük zaman dilimlerinde görünmeyen bazı önemli destek dirençlerin de görünmesi mümkün olabiliyor. Bu sayede işlem alırken kullanabileceğimiz destek dirençleri çok güzel bir şekilde karşımıza çıkartıyor. Devam edelim. Şimdi heatmap'lerde son olarak footmap'leri göreceğiz. Footmap'ler yapı olarak şu ana kadar gördüğümüz 5 ısı haritasından daha farklılar. Burada footplot ve LS-plot'taki metrikleri iki boyutlu olarak görerek inceleyebiliyoruz. Footplot'larda 6 tane metrik var. Şimdi Open Interest ile başlayalım. Zaten ilk tıkladığımda default olarak Open Interest grafiği geliyor. Tıklıyorum. Bu grafikte Open Interest değerinin 12 saatlik mumlardan oluşan toplamda 2 aylık verisini içeren bir grafik görüyorsunuz. Burada bu 2 aylık Open Interest değerinin dağılımı renklerle gösterilmiş durumda. Bu sağ taraftaki renk skalasında gördüğünüz üzere mavi en küçük değeri, kırmızı da en büyük değeri ifade ediyor. Yine renk skalasının üzerinde bu zaman aralığındaki ortalama değer ve ortalamanın standart sapma kadar üstü ve standart sapma kadar alt değerini görebiliyoruz. Yine burada son değeri renk skalası üzerinde görebilmemiz mümkün. Bu grafikler genel piyasa davranışlarını çok daha farklı bir boyuttan görmemizi sağlıyor. Aynı zamanda burada hangi metriğe bakıyorsanız, örneğin buradaki Open Interest değerinin fiyat üzerindeki etkisini de görebilmiş oluyorsunuz. Mesela şu bölgede Open Interest değeri 2 aylık zaman dilimindeki en büyük değerdi ve fiyat oradan aşağı doğru düşmeye başladı. Düştükçe Open Interest arttı, arttıkça fiyat düştü. Burada tabii şöyle bir senaryo oldu. Fiyat düştükçe insanlar alım fırsatı olarak gördü, long fırsat olarak gördü. İnsanlar long açtıkça fiyat daha çok düştü derken en sonunda Open Interest değeri oldukça düşük bir seviyeye gördüğünüz gibi geldi. Şu an mesela en son Open Interest değeri yine ortalamanın üstünde ama ortalamanın bir standart sapma kadar yukarısından daha aşağıda diyebiliriz. Burada farklı zaman dilimlerinde de bu dataları inceleyebiliriz. Mesela 9 aylık bir süreçte Open Interest'in dağılımını bu şekilde görebilirsiniz. Fiyat premiumuna bakabiliriz. Mesela fiyat premiumu özellikle uzun vade grafiklerde çok güzel çalışan bir metrik olduğunu düşünüyorum. Mesela bakın, vadeli fiyat spot'a göre oldukça düşük bir seviyedeyken, yani short baskısı fazlayken fiyatın güzel bir rally başlattığını görebiliyoruz. Bu ilk başlarda vadeli tarafta oldukça long yönlü bir baskı varken daha sonra şu düşüşle birlikte bunun tam tersine dönüştüğünü görebiliriz. Tekrar bir yükseliş sonrasında insanlar evet gerçekten yükseliş geliyor, işte Bitcoin ATH yapacak, daha yukarılara gidecek düşüncesiyle burası tekrar sarı ve kırmızı oluyor ama sonrasındaki düşüşle artık insanlar oldukça umudunu kaybediyor diyebiliriz. Bu bölgelerde çünkü vadeli fiyat spot fiyata göre oldukça düşük seyrediyor. Yani short baskısının daha yüksek olduğunu söyleyebilmek mümkün. Diğer metriklere bakacak olursak global long oranı, bunları yine LS plotlardan hatırlıyorsunuzdur. Global long oranının yine piyasaya etkisini, fiyata etkisini bu şekilde detaylı olarak görebilirsiniz. Top traderların pozisyonlarının dağılımını yine bu şekilde görebilirsiniz. Burada TGL dediğimiz top traderların hesap bazlı long oranıyla global traderların oranının farkını görebiliriz. Yani burada kırmızıya gittikçe aslında top traderların globale göre daha fazla longda olduğunu söyleyebilmek mümkün olabilir. Bunun dağılımını görebilirsiniz. Tabii şu an büyük zaman diliminde bakıyoruz. Daha düşük zaman dilimlerinde daha farklı trade stratejileri geliştirebilirsiniz bununla alakalı. Son olarak da top trader average position size delta, yani LS plotlardan da hatırladığınız üzere bu veriyi iki boyutlu olarak bu şekilde inceleyebilirsiniz. Footmap'lerimiz bu şekildeydi. Ana menüye dönüyorum. Heatmap'lerimizi de bitirmiş olduk. Şimdi ThetaBot'ta metrikler bölümüne geliyoruz. Metrikler bölümünde artık grafik incelemiyoruz. Burada sayılarla daha özet olarak piyasayı anlamaya çalışıyoruz. Burada metrikleri aslında temelde iki bölüm halinde ele alabiliriz. İlki, tek bir metriğe göre coinleri sıralayarak inceleyebildiğimiz gibi bir coin'in birden fazla metriğe göre değerlerini de inceleyebiliriz. Şimdi önce sıralama tablolarından başlayacağım. Futures Metrics kısmına gidiyorum. Burada vadeli piyasadaki metriklere göre coinleri sıralayabiliyoruz. Biliyorsunuz bunları grafik olarak tek tek incelemiştik zaten. Örnek olarak fiyat premiumuna göre coinleri sıralamak istiyorum. PPS'ye tıklıyorum. Bu şekilde bir tablo karşıma çıkıyor. Burada açılan tabloda tüm coinlerin fiyat premiumlarını
büyükten küçüğe doğru sıralayabiliyoruz. Bu şekilde küçükten büyüğe doğru da sıralayabiliyoruz. Şöyle tekrar büyükten küçüğe doğru sıralayayım. İlk 12 tane coin gözüküyor. İsterseniz sonraki sayfalara da bu şekilde geçebiliyorsunuz. Tekrar ilk sayfaya döneyim. Son değerler dışında bu metriklerin belirli bir zaman aralığındaki değişimini görmek için Z-score değerlerini de görebiliriz. Burada 1 saat, 4 saat, 1 gün ve 1 hafta olmak üzere 4 farklı zaman aralığında Z-score değerlerini görebiliriz. Örneğin 4 saatlik olarak inceleyelim. Şimdi bu tablo bize ne anlatıyor? Z-score nedir diye sorabilirsiniz. Z-score değeri veriyi standartlaştırarak ilgili zaman içerisindeki değişimini daha net anlamamızı sağlıyor. Metrik değerinden seçtiğimiz zaman aralığındaki ortalamayı çıkartarak ve yine bu zaman aralığındaki standart sapmaya bölerek Z-score değerini elde ediyoruz. Bu değer eğer pozitifse bu metrik seçtiğimiz zaman aralığındaki ortalamadan daha yüksek demektir. Negatifse ortalamadan daha düşük demektir. Mesela Z-score değeri eğer 1 ise metrik bu seçtiğimiz zaman aralığındaki ortalamadan bir standart sapma kadar daha yukarıda demektir. Eksi 1 ise bir standart sapma kadar daha aşağıda demektir. Yani burada örneklerden gideceksek 4 saatlik zaman dilimi seçmiştik. Burada Neo'nun değerinin 1.9 olduğunu görüyorsunuz. Yani Neo'nun fiyat premiumunun son değeri son 4 saatteki ortalamanın yaklaşık 2 standart sapma kadar üstünde. Basitçe Neo'nun fiyat premiumunun son 4 saatte ciddi anlamda arttığını söyleyebiliriz. Bu şekilde Z-score'la tüm coinlerin verilerini standartlaştırarak çok rahat bir şekilde karşılaştırabiliyoruz. Şu alt kısımda da genel piyasa ortalamasını ve standart sapmasını da görebilirsiniz. All kısmına tıklayarak bütün son değerleri ve 4 farklı Z-score değerini de tek tabloda gözlemlemeniz mümkün. Şimdi hacim metriklerini inceleyelim. Geri geliyorum. Coin sıralama tablolarından vadeli metrikleri incelemiştik. Şimdi yine coinleri sıralayacağız ama bu sefer hacim metriklerine göre sıralayacağız. Bu metrikleri de artık grafiklerden bildiğinizi düşünüyorum. Örneğin spot market buy hacmine göre coinleri sıralayalım. Bu tablolarda da yine az önce bahsettiğim Z-score değerine göre 4 farklı zaman aralığında coinleri sıralayabiliyoruz. Burada Z-score değerlerinin yanı sıra yüzdesel olarak da değişimleri gözlemlememiz mümkün. Örneğin şu an 4 saatlik açık. Yüzdesel değişime tıkladığımda bu coinlerdeki bize yüzdesel değişimi gösteriyor. Burada yüzdesel değişimlerde örneğin 4 saat seçtiysek son 4 saatteki spot market alım hacmi ile bir önceki 4 saatteki spot market alım hacmi karşılaştırılarak aradaki yüzdesel değişim gösteriliyor. Yani burada iki farklı şekilde de coinleri istediğiniz gibi sıralayabiliyorsunuz. Yatırım yapmak istediğiniz coinleri istediğiniz metriklere göre sıralama yaparak, istediğiniz zaman diliminde sıralama yaparak rahatlıkla seçebilirsiniz. Şimdi tekrar geri geliyorum. Sıralama tablolarından sonuncusu olan net long short metriklerine geliyorum. Bu net long short metriklerini zaten footplotlarda ve OIMAP'lerde görmüştük. Burada 3 tane metriğimiz var. İlki direkt Tether bazlı net long short metriklerine göre coinleri sıralıyor. İkincisi yine Tether bazlı net long short verisini open interest değerine göre oranlayarak bize sunuyor. Üçüncüsü de yüzdesel olarak net long hacminin tüm net long short hacmine oranını bize veriyor. Şöyle hemen tablo oluşturdum. Burada istediğiniz gibi sıralama yapabilirsiniz. Örneğin son 4 saat içerisinde en çok yüksek riskli long açılan coinleri bu şekilde sıralayabilirsiniz. Burada tabii şunu kesinlikle söylemem gerekiyor. Bu tablolar bize bir ön fikir veriyor. Sadece bu tablolara bakarak işlem yapmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu tablolarla sadece hangi coinlerin grafiklerini ve verilerini incelememiz gerektiğini aslında öğreniyoruz. Ve bu coinlerin grafiklerini inceleyerek uygun şartlarda yatırım ya da trade stratejileri geliştirebiliriz. Ama tekrar söylüyorum, sadece bu tablolara bakarak örneğin bu coinde çok fazla long baskısı var diyerek işlem yapmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Çünkü bu tek bir veriye göre bize bir değer sunuyor. Bu coin'in verilerini, grafiklerini incelediğimizde belki bambaşka durumlarla karşılaşacağız. Belki pozisyon açmaya hiç uygun bir durum olmadığını göreceğiz. O yüzden burada sadece hangi coin'lerin grafiklerine baksak daha güzel fırsatlar elde ederiz. Aslında bize bunu sunuyor. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Şimdi coin metriklerine gelelim. Geri geliyorum. Tekrar vadeli metriklerden başlıyorum. Örneğin Arbitrum'dan gidelim. Arbitrum'u seçmemin özel bir anlamı yok. Türkiye'de çok fazla yatırımcısı olduğu için onu seçmeyi tercih ettim. Burada bir coin'in tüm vadeli
değerli metriklerini tek bir tabloda bu şekilde görebilirsiniz. İsterseniz son değerlerini, isterseniz Z-score değerlerini bu şekilde görebilirsiniz. Tüm piyasa ortalamasını görebilirsiniz. Piyasanın standart sapmasını görebilirsiniz. Örneğin son 4 saat içerisinde Arbitrum'un Open Interest değerinin 0.45 olması demek, Arbitrum'un Open Interest değerinin son 4 saatteki ortalamasına göre daha yüksek olduğunu bize gösteriyor. Piyasanın geneline baktığımızda zaten Open Interest'lerin biraz yükseliyor olduğunu görebilirsiniz. Ama standart sapmanın altında kalan bir değer. Burada aslında sadece bu verilere bakarak Arbitrum'la ilgili birçok veriye, birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Yine diğer metriklere göre durumlarını bu şekilde inceleyebiliriz. Buradaki butonlarda Details kısmını kapattığınız zaman telefon gösterimleri için daha uygun oluyor. Bunları kısaltma şeklinde yazıyor. Ya da istatistikleri isterseniz kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Metrik tipini değiştirerek burada doğrudan hacim metriklerine geçmiş oldum. Yine burada istediğiniz coin'in tüm hacimsel metriklerini bu şekilde görebilirsiniz. Piyasa istatistiklerini görebilirsiniz. Bir kere daha metrik tipine bastığım zaman bu sefer net long short verilerini yine bu şekilde görebilirsiniz. Bu tablolarla ilgili son olarak all paritesini size göstermek istiyorum. Şöyle TetaBot'a örneğin all 3 yazdım. Bana bir tablo geldi. All 1, All 2 ve All 3 şeklinde 3 adet All tablomuz var. Şu All kısmı sabit. Sadece 1, 2, 3 olarak burayı değiştirebiliyorsunuz. Burada All 1 yazdığınız zaman Bitcoin, Ethereum dahil tüm coinlerin ortalama metrik değerlerini görüyorsunuz. All 2 yazdığınızda Bitcoin hariç diğer tüm coinlerin ortalama metrik değerlerini görüyorsunuz. All 3 yazdığınızda Bitcoin ve Ethereum hariç tüm coinlerin ortalama metrik değerlerini görüyorsunuz. Tabi Z-score değerleri ortalama alınarak hesaplanıyor ama son değerlere geldiğinizde şu Open Interest değeri sadece toplam olarak burada veriliyor. Diğer değerlerin hepsi ortalama alınarak yine hesaplanıyor. Yine diğer metrik tipleriyle de bunu görebilirsiniz. Z-score değerlerinin ortalamasını bu şekilde görebiliyorsunuz. İsterseniz yüzde değişim olarak görebilirsiniz. Tekrar Z-score'a geçebiliriz. Tekrar metrik tipine gelerek burada net long short metriklerine göre tüm piyasayı inceleyebilirsiniz. Evet, şurada bir hata varmış. Bunu muhtemelen video yüklenene kadar düzeltmiş oluruz. Mesela burada piyasayı incelediğimizde Bitcoin ve Ethereum hariç tüm coinlerin net long short ratio'larına baktığımızda genel anlamda piyasada agresif, yüksek riskli longcuların daha fazla olduğunu görmek mümkün. Yani zaten genelde longcuların fazla olması daha olası bir durum oluyor. Ama yine de zaman içerisinde bu oranın artıyor olması da dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak düşünülebilir. Burada bu şekilde tüm piyasanın net long short verilerinin ortalamasını görebiliyoruz. All 3 yazdığımız için Bitcoin ve Ethereum hariç bunlar. Burada tabi Tether bazlı farkı verdiğimiz için zaman dilimi büyüdükçe değer artıyor. Burada zaman dilimlerini karşılaştırabilmek için sadece şu oranı kullanabiliriz. İşte yakın zamanlarda net long short değeri nasıl değişiyor diye düşündüğünüzde bu veriyi kullanmak daha mantıklı. Dediğim gibi yine all 1 yazarak ya da all 2 yazarak diğer şekillerine de erişebilirsiniz. Evet, TetaBot'ta size sunduğumuz grafikler ve metrikler bu şekildeydi. Biraz uzun oldu farkındayım ama çok fazla veri ve grafik sunduğumuz için videoyu daha kısaltmam maalesef pek mümkün olmuyor. Son olarak ana sayfaya gidelim. Diğer menülere hızlıca bakalım ve TetaBot'a nasıl üye olabileceğinizden ya da ücretsiz olarak nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğim. Buradaki coin menüsü favori coinlerinizin menüsü. Yani buradan direkt hızlı bir şekilde favori coinlerinize gidip onların verilerine bakabilirsiniz. Burada favori komutlarınızı hızlı bir şekilde çalıştırmak için buraya gidebilirsiniz. Bu komutları ben tamamen rastgele oluşturdum. Hani en çok kullandıklarım değil. Kafa karıştırmaması için bu açıklamayı yapıyorum. Bu test etme aşamasında aslında eklediğim komutlardı. Örneğin 4'e bastığınızda direkt ilgili komut, ilgili coin, ilgili zaman aralığındaki grafik bu şekilde geliyor. Ana menüye tekrar dönüyorum. Ayarlar kısmına gelelim. Favori coinlerinizi düzenleyebilirsiniz. Favori komutlarınızı düzenleyebilirsiniz. Görüntü formatını değiştirebilirsiniz. Burada en yüksek kaliteli olarak biz default olarak file olarak gönderiyoruz. Dosya olarak gönderiyoruz size. Bunu normal fotoğraf yapabilirsiniz. O şekilde biraz görüntü kalitesi düşebiliyor. Ya da mobil sürüme geçebilirsiniz. Orada dikey grafikler oluşturuyoruz. Destek kısmından bize ulaşabilirsiniz bu şekilde. info@tetabot.net adresinden bize her zaman mail atıp soru sorabilirsiniz.